Bugün sizlerle beraber bu Noel Baba figürlerinden öreceğiz. Ben bu figürleri eldivenlerim için kullandım. Ama siz tabii em, şurada kulplar yapıp ağaçlarınıza asabilirsiniz, Noel ağaçlarınıza ya da çantalarınızın kenarlarını süs olarak kullanabilirsiniz. Yine kulplarla beraber çantanızın koluna asıp. Bence çok tatlı oldular. Rengi yüzümüz için yüz kısmını yapacağız ilk başta. Sonra şöyle şunları kenara alayım. Ten rengimiz. Sakal ve saçlarımız için beyaz rengini kullandım. Şapkamız için kırmızı renkte bir ip kullandım. Ve gözler için de siyah rengini kullandım. Çok az bir şey kullandım bundan. Ve bizim tek ihtiyacımız olan şey bu renkler. Ve tabii ki de 2,5 numara olan bir tığa ihtiyacım var. Daha küçük tığlarla, daha büyük tığlarla da örebilirsiniz. Nerede kullanacağınıza bağlı olarak. Ben figürlerimin eldivenime uygun olması için 2,5 numaralı bir tığ tercih ettim. Benim için yeterli oldu. Sizler daha büyük yapıp Noel ağaçlarını süsleyebilirsiniz ama bu şekilde de Noel ağaçlarını süsleyebilirsiniz. Ben eldivenlerimde bir Türk markası olan Alize Cotton Gold'u kullanıyorum. Aynı şekilde figürlerimi de aynı iple yaptım. Siz de istediğiniz marka ve türde iple bu figürü örebilirsiniz. Hadi başlayalım. Figürümüze yüzümüz ile başlayacağımız için ten rengi ipiyle hemen işe koyuluyorum. Ve sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkayı ben şu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle ipi şu şekilde çekerek döndürüyorum. Bakın ipi şu şekilde döndürdüm ve birleştiği noktayı iki parmağımın arasında iyice sıkıştırdım. Bir halka elde ettim. Bu halkanın içine batarak önce bir tane şöyle düğüm atıyorum. Evet bakın. Üzerine iki tane de zincir çekiyorum. Aynı halkanın içerisine 16 tane ikili trabzan yapacağız. Tığa ipi doladım ve halkanın içerisine batarak ipimi çıkardım. İlk iki ipten şu şekilde geçtim. Sonra diğer kalan iki ipten geçtim. Bakın tığa ipi doladım. Aynı halkanın içerisine batarak 2 ve 2. Bakın iki defa da çıkıyorum. Biraz daralttım. Bakın şu arta kalan ipi çekerek daraltabiliyorsunuz halkanızı. Ta ipi doladım ve ikili trabzanlar yapıyorum. İki defa da çıkarak bakın 3 tane ipim var tığıma dolanan. İkisinden çıktım. Sonraki ikisinden çıktım. 16 tane ikili trabzana ihtiyacım var. Çektiğim zincir haricinde 16 tane ikili trabzanımı yapmış olup geliyorum. Bakın ben 16 tane ikili trabzan yaptım. İlk zincirim bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ikili trabzanım var. Şu arta kalan ipimi şu şekilde çekerek halkamı daraltıyorum. İyice çektim. Halkam daraldı. Ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine bakın zincir burada kaldı. İkili trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bu sırada zincirimi bir ikili trabzan sayıyorum ve tığ ipi dolayıp zincirin çıktığı noktaya tekrar batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın aynı noktada 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi her bir ilmeğe ikişer tane ikili trabzan yapacağım. Bakın. Ve 32 tane ikili trabzan elde edeceğim. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şu noktaya ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum.
32 tane ikili trabzanım olacak. Dairemi bitirdiğimde. Daireyi bitirdiğimizde buluşalım. Evet, son ilmeğimi batarak 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi ikili trabzanınızın tepesine değil. Bakın 1 2 3 tane zincir çekmiştik. Çektiğimiz 3 zincirin hemen şu tepesine batıyoruz. Hemen tepesine battık. Bakın zincirimizin tepesine battık. İpimizi alıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde. Bir tane zincir çekelim. Ve ipimizi bu noktada kesiyoruz. Bu şekilde ipimizi çıkarıyoruz ve iplerimizi gizliyoruz. Bakın ben hemen çektiğim zincirin şu dibinden batarak çektiğim zincirin dibine batıyorum arkadaşlar. Hemen dibindeki alana batıp ipimi oradan geçiriyorum ve iplerimi gezdirerek gizliyorum ve kesiyorum. Yüz kısmımızı tamamladık. Şimdi sakallarını ve saçlarını yapacağız. O yüzden beyaz rengine geçiyorum ve ipimi herhangi bir noktadan başlamak üzere şu şekilde geçireceğim. Evet, bakın şuradan geçiriyorum. Şöyle bir zincir çekelim. Hemen yanına bir tane sık iğne yapalım. Bu şekilde. Ve bir sonraki ilmekte iki defa çıkarak ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya 4 defa daha batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Bakın 2 3 4 ve 5. Bakın aynı ilmekte 5 tane ikili trabzanım oldu. İpimi şuradan çıkardım, bir zincir çektim, bir sık iğne yaptım. Aynı noktada 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğa bakın, hemen şurada. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Ve bir sonraki boşluğa batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 tane sakal elde edeceğiz. 2 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan olmak üzere 4 defa bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Bakın dördüncüyü de yaptım. Aralarda ikişer tane sık iğne var ve 5 tane ikili trabzan var. Bakın hemen şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle arkaya doğru çeviriyorum motifimi. Modelimi arkaya doğru çeviriyorum. Bakın şu 5 tane ördüğümüz ikili trabzanın birleştiği noktaya şu şekilde bakın. Şurada bir ip var. Şu ipin arasından geçip ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen burada bakın 5 tane ikili trabzanımın birleştiği noktadan ipimi alıp bir sık iğne yapıyorum. Hemen 5 zincir çekiyorum. 1 2 3
4, 5 zincir çektim. Bir sonraki beşli ikili trabzanın birleştiği noktadan tığımı geçiriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu 5 tane ikili trabzanın birleştiği noktadan bir sık iğne yaptım. Son defa 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın şu başladığımız nokta vardı. Hemen şurada. Evet, şu başladığımız, beyaza başladığımız noktaya batarak bir ilmek kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim ve şöyle sakallar bize bakacak şekilde, arka tarafı bize dönük şekilde ters çeviriyoruz modelimizi ve bir sık iğne yapıyoruz. Evet, bir sık iğne yapıyoruz ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 3, 4, 5. Şimdi aynı boşluğa bir tane sık iğne yapalım ve hemen şu sakala geçelim. Bir sık iğne yapalım. 5 tane ikili trabzan. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sık iğne. Şimdi orta sakaldayız. Burada bir sık iğne, 6 ikili trabzan, bir sık iğne yapıyoruz. Diğerlerine ise bir sık iğne, 5 ikili trabzan, bir sık iğne, bir sık iğne, 5 ikili trabzan, bir sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde alt sakallarımı da yapmış oldum. Hemen tekrar edeyim. Bir sık iğne ile başladım. 5 ikili trabzan, bir sık iğne. Hemen yan sakala geçtim. Bir sık iğne, 5 ikili trabzan, bir sık iğne. Ortada ise bir sık iğne, 6 ikili trabzan, bir sık iğne. Bir sık iğne, 5 ikili trabzan, bir sık iğne ve son olarak bir sık iğne, 5 ikili trabzan, bir sık iğne. Hemen şu sakalları önüme doğru çeviriyorum ve sakallara başladığım nokta, bakın şurada beyaz görünüyor. Buraya batıp hemen bir kaydırma yapıyorum ve burada 5 tane zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an bıyıkları yapacağız. Bakın üstteki 4 tane sakalımın orta kısmı, bakın şurası. 4 sakalımın ortası şurası yapıyor. Hemen tığımı buradan geçiriyorum. Şu boşluktan çıkaracağım. Bakın hemen şu boşluktan çıkarıyorum. Ve burada bir sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi 5 tane daha zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Hemen şu sakallarımın bittiği noktaya batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde çeviriyorum sakallarımı. Bıyık kısmına şu an başlıyoruz tam olarak. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığ ipimi doladım. Şu sakalın ilk kısmından geçirdim ve şu an tığımda 3 tane ip var. İpimi aldım. Üçünden birden geçirerek yarım trabzan yapıyorum. Şimdi de 4 tane ikili trabzan yapıyoruz.
1 2 3 4. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen ortada bir kaydırma işlemi yapalım. Bakın hemen şu ortada bir kaydırma işlemi yapalım. Ve sakalımızın sol kısmına girdik. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Daha demin bir tane yarım trabzan yapmıştık. Hemen ta ipi doladık. İpimizi aldık. Üçünden birden geçiriyoruz ve yarım trabzan yapıyoruz. Bir tane de sık iğne yapıyoruz. Sonrasında bakın hemen sakalımı şöyle düzelteyim ve bıyığımı düzelteyim. Sakallarımı hizasına getirdim. Yine bakın şu başladığım noktaya batarak bir tane şöyle kaydırma yapıyorum. Kaydırmamı yaptım. Şimdi her bir noktaya birer sık iğne yapacağız. Bakın hemen bir tane zincir çekeyim. Hemen yanındaki noktaya batarak sık iğne yapıyorum. Evet. Diğer uca gelinceye kadar bu sefer de saçlarımı yapmış olacağım. Sık iğnelerimi yapıyorum. Evet. Şöyle sonuncuya da battık. Evet, şöyle sonuncuya da battık. Bir tane zincir çekelim ve ipimizi keselim. İpimizi şu şekilde çıkaralım ve hemen şu sakalların bitim noktasından gizlemeye başlayalım. İstediğiniz yere geldiğinizde, istediğiniz kadar gizlediğinizde ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi şapka kısmındayız şurada ve kırmızı rengine geçiş yapıyoruz. Şu ilmek kaydırma yaptığım noktaya batıyorum. İpimi şuradan alıyorum. Bir tane şöyle zincir çekelim. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yapalım. Bir sonrakine yalancı trabzan yapacağız. Yarım trabzan yapacağız daha doğrusu. Şöyle ipimizi aldık. Üçünden birden ipimizi geçiriyoruz. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyoruz. Evet. İpimizi aldık. Zincirimizi çektik. Sık iğne yaptık. Yalancı trabzan yaptık. Ve ikili trabzan yaptık. Şimdi 8 ilmeğimize ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Bakın burada bir tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen aynı noktaya batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Hemen yanındakine de aynı işlemi uyguluyorum. Ve bunu 8 defa gerçekleştiriyorum. Aynı noktaya ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın 1, aynı noktaya 2, 1 ve aynı noktaya 2. Evet bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defa aynı noktaya batarak 2 tane ikili trabzan yaptık her bir noktada. Şimdi geri kalan 5 ilmeğimize
şöyle bir sık iğne, 2 sık iğne, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. Şurada hemen bir kaydırma yapıyoruz. Hemen şu dibine de bakın. Şuraya da bir kaydırma yapalım. Ve 5 tane zincir çekelim. 1, 2, şöyle 5. sık iğnemiz. Hemen yanındakinde bir tane kaydırma yapalım. Yanına bir kaydırma yapalım. Şuraya da bir kaydırma yapalım. Şöyle ipimi gizleyeyim. Hemen şuraya da bir tane kaydırma yapalım. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bakın şöyle çevireyim. Hemen 4. zincirime batıyorum. İpimi alıp şöyle ilmek kaydırma yaptım. 2. zincirimi batıp bir sık iğne yapıyorum. 3. zincirime yarım trabzan yapıyorum. Bakın ta ipi doladım. 3. zincirime geldim ve yarım trabzan yaptım. Bir sonrakine ise ikili trabzan yapıyorum. Bakın. 1, 2. Şimdi bir tane daha ikili trabzan yapalım. Hemen sonrakine bakın, hemen şuraya, hemen şu noktaya tekrar göstereyim. Şurası. Şu noktaya ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanımızı yaptık. Evet. Şimdi yanına aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2. Bir yanındakine tek ikili trabzan, bir yanındakine çift ikili trabzan, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde 10 defa ilerlemiş olacağız. Bu işlemi 10 defa gerçekleştireceğiz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olmak üzere 10 defa bu işlemi uygulamış olalım. Bakın şu şekilde bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak ilerledik. Daha sonrasında hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defa ben bu işlemi tekrarlamışım. Şimdi hemen çiftten sonra ta ipi doladım ve bir yarım trabzan yapıyorum. Üçünden aynı anda çıkarak işlemi gerçekleştiriyorum. Şimdi hemen sık iğne yapmaya başlıyorum geri kalanlarına. 1, 2, 3, şöyle 4, 5 tane sık iğne yaptım. Ve hemen şu dibine batarak kaydırma gerçekleştiriyorum. Şu şekilde bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra hemen ipimi şöyle arkada gizlemeye başlıyorum. Hemen aslında şuradan gizlesek daha iyi olur. Hemen bakın şu kısımdan gizlemeye başlayın. Şu şekilde gizleyin. Noel babamız neredeyse hazır. Şapkayı yaptık. Bıyıklar, sakallar hazır. Şimdi burnunu, gözlerini ve ağzını yapacağız. Burnu için şöyle yine bir sihirli halka yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Tığımızı geçirelim. İpimizi şöyle uzatalım.
tığa ipimizi dolayalım. Yine halkanın içerisinden geçirip ipimizi alalım. Bu 2. Şimdi tığımıza ipimizi doladık. Halkanın içerisinden ipimizi aldık. 3. Aynı işlem 4. Hemen şöyle elinizle bastırın. Alttaki ipi şöyle çekin. Ve şu ipi bütün çektiğim iplerin içinden geçirerek daha sağlam olsun diye 2 tane zincir çekiyorum. Ve ipimi şöyle kesiyorum. İpimi kestikten sonra hemen bakın şurada şu şekilde tığımı geçiriyorum. Şuradaki ipimi geriye alıyorum. Aynı işlemi yine burada da gerçekleştiriyorum. Hizasını siz belirlersiniz zaten. Daha yukarıda, daha aşağıda. Bakın şu şekilde burnumu yapmış oldum. Bağlıyorum. Çok sık olmayacak şekilde. Bir kere daha bağlıyorum. Ve ipimi gizliyorum istediğim kadar. Şöyle ipimi gizliyorum. Bakın ipimi şu şekilde aldım. Sıkılımın ben şurasından çıksın istiyorum. Hemen şurada sakın hemen şu altından ipimi alıyorum. Bir ucunu şuradan geçiriyorum. Diğer ucunu da belirlediğim bir başka noktadan geçireceğim. Evet. Şuradan geçirdim. Şu şekilde. Şimdi bakın şuradan tığımı geçirdim. İpin çıktığı noktadan ve buradaki ipi alarak bir kere şöyle döndürüyorum. Evet. Tekrar aldığım yere geri getirdim. Bu sefer de aynı işlemi diğer taraf için yapıyorum. Hemen bu ipin çıktığı noktadan tığımı geçiriyorum. Ve bu ipi bir kere şöyle geçiriyorum. Siz isterseniz devam edebilirsiniz. Benim için şu görüntü yeterli. Hemen ipimi şurada birleştiriyorum. Ve ipimi gizliyorum. Şimdi gözlerimizi yapalım. Bunun için de biraz siyah ipe ihtiyacımız var. Şu şekilde. Yine bir karıştan biraz fazla olması yeterli olacaktır. Ben şöyle üçgenler yapacağım. Siz istediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Tek çizgi yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Bunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben şimdi üçgen yapacağım. Hemen şuradan ipimi alıyorum. Bakın şöyle aldım ipimi. Geri kalan kısmı hemen şu altındaki delikten geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi şu noktaya yine şu noktaya batıyorum ve altta kalan ipi şu altta kalan ipi çekerek hemen aynı hizadaki boşluğa ipimi geçiriyorum. Şöyle. Şimdi şurada bir düğüm atayım. Ve ipleri şu pomponumuzu yapacağız. Bakın. Şöyle. Hemen pomponumuzu yapalım. Beyaz ipimi alıyorum.
Ve burunda gerçekleştirdiğim işlemin aynısını yapıyorum. Bu sefer 3 defa yetecektir. Şöyle sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkamı yaptım. Tığımı geçirdim. İpimi uzattım. 1 2 3 bir kere daha yapalım. 4 alttaki ipi çektik. Üste hepsinden birden ipimizi geçirip 2 defa 1 2 zincir çekiyoruz. Sağlam olsun. İpimi şöyle kesiyorum. Ben böyle biraz yuvarlak forma kavuşmasını istediğim için şöyle ipimi bağlıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi de şöyle ipimi arkadan geçirerek her iki tarafını bağlayıp gizleyeceğim ve pomponum da bu şekilde olmuş olacak. Evet, önce bağlayayım. Sıkı bir şekilde. Evet, ikinci düğümümü atayım. Ve ipimi gizlediğimde her şeyim tamam olmuş oluyor. Ve birkaç defa ipinizi gizlerseniz sağlamlaşacaktır iyice. Evet. Şurada kesiyorum ben ipimi. Bu noktada. Evet. Şunu da keseyim. Evet, bu şekilde hemen eldivenlerinizin üzerinde kullanabilirsiniz. Bakın bu görüntü iğneyle diktiğinizde forma kavuşacaktır. Ve tabi bunları eldivenlerde kullanabileceğiniz gibi Noel ağaçlarını asabilmek için şuralara zincirler çekebilirsiniz. Ve sizin için bence çok tatlı bir Noel aksesuarı olur. Ya da yine zincirler çekip çantalarınıza asabilirsiniz. Bence çok tatlı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.